Hayat Ağacı'ndan herkese merhaba. İnsanın doğası tartışması kadim bir tartışmadır. Birçok inanç ve felsefi görüş bu konuda envai çeşit düşünce ortaya koymuştur. Kimi insanın doğuştan kötücül bir varlık olduğunu dile getirirken, kimi aslında iyi olarak dünyaya geldiğini, kötücül özellikleri sonradan kazandığını ileri sürmüştür. Bazı felsefeciler de insanın dünyaya bütün niteliklerden yoksun olarak adeta fırlatılmış olduğunu, benliğindeki tüm nitelikleri zaman içinde kazandığını söyler. Bu tartışmalar geçmişte yapıldığı kadarıyla kalmamış, bugün de devam etmektedir. İster doğuştan getiriyor olsun, ister sonradan kazanılmış olsun, kötü olarak tanımlanan insanların ortak bazı özellikleri vardır. Bunlardan bazıları size günlük yaşam içerisinde normalmiş gibi gelebiliyor olsa da kötü bir insanla karşı karşıya olduğunuz gerçeğini değiştirmiyor. Kötücül insanlarla sağlıklı bir bağ kuramazsınız. Hayatınızı zehir etmekte oldukça mahirdirler. Bu videoda hayatınızdan uzak etmeniz gereken kötü insanlara dair bazı uyarı işaretlerinden bahsediyoruz. Yalan söylerler. Kötücül insanların en belirgin özelliklerinden biri iyi bir yalancı olmalarıdır. Bazen bir arkadaşlık ilişkisinde olsun ya da ailevi ilişkilerde olsun, huzuru korumak ve olası komplikasyonları önlemek için yalanlara başvurulduğu sıkça görülür. Bu tarz yalanlar da elbette hoş görülmemesi gereken şeylerdir, fakat kötücül insanların söylediği yalanların yanında bunlar oldukça masum kalır. Egolarını tatmin etmek, sosyal statülerini yükseltmek, hayali entrikalarına ve çarpıtmalarına kılıf yapmak için türlü türlü yalana sığınırlar. Fakat en tehlikeli yalanları kaynağını merak bile etmeden başkaları hakkında duyduklarını eğip bükerek başkalarına yetiştirmektir. Manipülasyonda ustadırlar. Etrafınızda sizin üzerinizde çeşitli kasıtlarla hileli ve yanıltıcı bir şekilde tahakküm kurmaya, sizi manipüle etmeye çalışan biri varsa kesinlikle kötücül bir kişiliktir. Çünkü bu taktiği çok sık kullanırlar. İstediklerini elde edene kadar aralıksız tacizlerini sürdürürler. Sizin zihninizle oyunlar oynamaya, sizde pişmanlık duygusu, suçluluk duygusu oluşturmaya bayılırlar. Bu hedeflerini gerçekleştirmek için aklınızın almayacağı ya da çok sonradan anlayabileceğiniz karmaşık yollar geliştirirler. Onlar için eğlenceli bir şey olsa da bu yorucu süreç hayatınızı yaşanmaz hale getirebilir. Başarısızlığınızdan zevk alır. Kötücül insanların en bariz niteliklerinden biri de başkalarının başarısızlıklarından keyif almaları, bunu bir tatmin unsuru olarak kullanmalarıdır. Hassas ve duyarlı insanların üzüldükleri, empati yapabildikleri böyle durumlarda kötücül insanlar umursamaz tavırlarla egosunu doyurmaya çalışır. Sadece bununla kalmaz, başarısızlığın devamı için yangına körükle gitmekten, sizi daha da kötü durumlara düşürmekten çekinmez. Çünkü etrafındaki insanlara ait her bir başarı hikayesi kötücül insan açısından bir tehdittir. Bu tehdidi bertaraf etmek için de aklınızın almayacağı hamleler yapar. Pozitif yönlerinizi azaltmak için çabalarlar. Bir yandan başarısız olduğunuz durumun devamı için uğraşırken, bir yandan da sizdeki azmi, umudu ve pozitif düşünceyi yok etmek için çabalarlar. Her şeyin kendisine hizmet etmesi gerektiği düşüncesi kötücül insanlarda otomatik bir refleks haline gelmiştir. Bu düşünceye odaklandıkları için de etrafındaki kişilerin duygularını ezmek, umutlarını yok etmek, optimist bakış açılarını törpülemek onlar için gayet sıradan bir şeydir. Sürekli sizi kullanmaya çalışırlar. Eğer etrafınızda sürekli sizden bir şeyler talep eden bir kişiye karşı iç sesiniz size bazı sinyaller yolluyorsa o sese kulak verin. Çünkü kötücül insanların özelliklerinden biri de sürekli etrafındakilerden bir şeyler almaya ama karşılığında herhangi bir şey vermemeye meyilli olmalarıdır. Böyle durumlarda elbette etrafınızdaki gerçekten ihtiyaç sahibi kişilere karşı da acımasız olun demiyoruz. Ama kötü insanların yaydıkları kötücül duygusal titreşimlerin farkında olmanız, onlara karşı her an tedbiri elden bırakmamanız gerektiğine vurgu yapıyoruz. Bu noktada sezgilerinize güvenmeyi öğrenmelisiniz. Başkasının da haklı olabileceğine inanmazlar. Çevrenizde dünyanın en doğru insanı kendisiymiş gibi davranan, neredeyse hatasız biri olduğunu vehmeden sorunlu tipler varsa süratle bunlardan uzaklaşın.
Çünkü kötücül insanların özelliklerinden biri de kendilerinin herhangi bir konuda yanlış yapmayacak kişiler olduğunu düşünmeleri. Onlar her durumda haklıdır, asla yanılmazlar. Ne yaparlarsa yapsınlar kusursuzdurlar. Bu elbette psikolojik bir vakadır. Böyle yorucu bir tiple muhatap olmak yaşam kalitenizde gerilemeye yol açar. O yüzden bu tarz insanlardan özenle uzak durun. Nefret doludurlar. Hayatta olmak istedikleri olamadıkları için, yapmak istediklerini yapamadıkları için kendilerince bir yalan dünya inşa eden ve bu dünyalarını tefriş edecek türlü yalanlar ve entrikalar uyduran kötücül insanlar, aynı zamanda nefret duygularıyla da kendilerini gösterirler. Sıradan bir insan için sıradan tepki verilecek herhangi bir durumda kötücül insanlar nefretlerini kusabilirler. Ya da en basitinden yaptığınız iş hakkında, giydiğiniz giysileriniz hakkında, saçınızın şekli, oturuşunuz, yürüyüşünüz, sizin özeliniz ve hayatınızla ilgili herhangi bir şey hakkında sürekli olumsuz şeyler bulup ortaya çıkaran kişiler de kötücül tiplerdir. Bunlara dair eleştirilerle sürekli sizi aşağılamaya, özbenliğinize saldırmaya, öz saygınıza zarar vermeye çalışan kişileri de etrafınızdan uzaklaştırın. Gerçek benliklerini gizlerler. Kötü insanların yüzlerinde daima gerçek benliklerini, gerçek doğalarını saklamak için kullandıkları bir maske bulunur. Kısa zaman içerisinde birden fazla karakteri oynayabilirler. Etraflarındaki insanların hikayelerine göre pozisyon almakta ustadırlar. İnsanlar ondaki bu sahte değişimin ve gerçek benliklerinin farkına varana kadar onlar karşı tarafta hedefledikleri tahribatı yapıverirler. Dünyanın kendilerinin etrafında döndüğünü zannederler. Kendilerini dünyanın merkezi sanan insanlardan da uzak durulmalıdır. Bu tip insanlar sanki dünyanın tüm insanları kendisine borçluymuş havasında yaşarlar. Bu konuda o kadar inanmış ve hak sahibi gibi davranırlar ki buna karşı en ufak bir eleştiride nefretlerini kusmakta bir beis görmezler. Sürekli başkalarının kendisinin istek ve ihtiyaçlarını karşılaması beklentisiyle yaşarlar. Bu tiplerin en ayırt edici özelliklerinden biri de tam bir çifte standart ustası olmalarıdır. Yani bir insan yükümlülüklerini ve sözlerini yerine getirmediğinde kabul edilemez bulup abartılı tepkiler verdikleri halde bunu kendileri yaptığında herhangi bir sorun olmadığını düşünürler. Çok sayıda sevmeyeni olduğunu saklarlar. İyi insanların etrafında hatırı sayılır sayıda arkadaşı ve dostu bulunur. Bunlarla gerçek hayatta sık sık birlikte olup sosyalleşirler. Arkadaş sayıları hususunda herhangi bir çetele tutmak gibi abuk sabuk eğilimleri yoktur. Çünkü karşılıklı ilişkiler hesapsız kitapsız yürümektedir. Fakat kötü insanların sürekli dile getirdikleri şeylerden biri ne kadar da çok büyük bir çevreye sahip oldukları, ne çok sayıda tanıdıkları olduğu gibi fantezileridir. Bunu yapmalarının sebebi yıllar içinde yaptıkları kötücül davranışlar sonucunda edindikleri düşman sayısını gizlemektir. Anlattıkları hikayelerinde geçmişten bir ize rastlanmaz. Çünkü geçmişteki pek çok kişi onun gerçek yüzünü görüp terk etmiştir. Bu durumda bile kendisini haklı çıkaracak hikayeler uydurarak geçmişte nasıl da haksızlıklara uğradığından, insanlarla nasıl yollarını ayırdıklarından filan dem vururlar. Videoyu beğendiyseniz Hayat Ağacı'na abone olmayı, yorum yapmayı, beğen butonuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.